Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık saç aksesuarlarını çalışacağız arkadaşlar. Instagram'dan çok mesaj geldi. Lütfen bu modeli çalışır mısınız diye. Ben de tabii ki sizleri kırmadım ve çalıştım. Dört renk çalıştım. Kendimi durduramadım. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Tek tek sizlere bunların videonun sonunda hangi ipi kullandığımı, tığımı ve ipin markasını sizlerle paylaşacağım. Ama bu açılış videoda şöyle bir renklerini göstermek istiyorum. Ben sizlere 4 renk çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Umarım severek örersiniz diyorum. Sadece bir günde örüp bitirip kullanabileceğiniz muazzam bir saç aksesuarı ve gerçekten çok moda bu sene ve birkaç sene daha moda olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok kullanışlı. Ve minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videonun altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzel aksesuarın yapımına geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, ben önceden uzunca bir zincir çektim. Bu modeli yapabilmek için 4 ve katları artı 8 olarak başlamanız lazım. Ama ben sayılarla çok aram iyi olmadığı için ben şöyle uzunca bir zincir çekiyorum ve toplamda 29 tane kutucuk yapıyorum ve daha sonradan da diğer mini kutulara geçiyorum. Şimdi böyle uzunca zincirimi çektim. Ben gösterdikçe sizler de anlayacaksınız. Önce izleyin, daha sonra yapıma başlayın. İyice kafanıza oturacaktır arkadaşlar. Şöyle en son çektiğim zincirden tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim ve tırnağımla tuttuğum zincire batırıyorum. Ve ilk kutucuğumu ikili trabzan yaparak yapmış oluyorum. Arada 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, dördüncü zincire batırdım ve ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, dördüncü zincire battım. İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3. Tığın başını doladım. 1, 2, 3, dördüncü zincire batırdım ve ikili trabzan yaptım. Eminim ki bu kutucuk işlemi kafanızda oturmuştur. Bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4 tane kutucuk yaptım. Toplamda 29 tane kutucuk yapıyorum benim ipime göre. 29 kutucuktan sonra zaten size ölçüsünü vereceğim. İpiniz daha ince olur, daha kalın olur. 29 kutucuk olmaz, 25 olur veya 35 olur. O ölçüye göre siz onu ayarlarsınız. Her zaman dediğim gibi benim için sayılar değil, ölçü önemli arkadaşlar. Ben burada 29 yapıyorum. Kendi ipimin ölçüsüne göre 29 kutucuk yapıyorum. Şimdi ben 29 kutucuk yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 29 tane kutucuk yaptım. Şöyle çok uzun göründüğüne bakmayın. Örüldükçe o kendini çekiyor. Ama yine de şöyle bir ölçü vereyim. Bittikten sonraki ölçüsünü de vereceğim. Şöyle 40-41 santim kadar kutucuk yapmış olduk. Şimdi burada 8 tane kutucuk yapacağım ama aralarına birer zincir çekeceğim. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen dibindeki, yani zincir atlamıyorum. Şöyle birinciyi yaptım. Bir zincir, ikinci kutucuğu yapıyorum. İkili trabzan. Bir zincir, hiç zincir atlamıyorum. Hemen dibine batıyorum bakın. Hemen dibine battım. Kaç oldu? 4. Beşinciyi yapıyorum. Hiç zincir atlamadan. Şöyle 2, 4, 5, 6,
7, 8. 8 tane şöyle ikili trabzan yaptım. Hiç zincir atlamadan aralarına birer tane zincir çektim. Şimdi bakın bu kadar arttı. Şimdi ben bunu hemen şöyle çok dipten olmayacak şekilde 1, 2, 3 şöyle 3'ün dibinden kestim. Üçüncü zincirin birden aklıma gelmedi. Bakın burada bir ip var. Şöyle çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Tamamdır. Yani böyle uzun uzun saymama gerek yok. Zaten benim dikkat eksikliğim var. Şimdi uzun uzun sayınca şaşırıyorum. Şimdi geriye döneceğim ama buraya bir arttırma yapacağım. Yani en son 8. zincire bir tane batırmıştık. Bir zincir çekiyorum. Aynı 8. zincire bir tane daha yapıyorum. Bir zincir, 8. zincire battım, 3.'yü yaptım. Yani 8. zincire aralarına birer zincir çekerek 3 tane yapmış oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve geriye hemen bu son 7 tane ikili trabzanın hemen karşılarına batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, bakın şu artık ipimi de şu şekilde yürüteceğim. Hemen diplerine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Geriye dönüyorum yani. Bir zincir, hemen dibine battım. 3, 4, 5, çok pardon. 5, bir zincir, 6, bir zincir, 7. trabzanımı da yaptım. Dediğim gibi 8.'yi 3 tane yaptım. Aralarına birer zincir çekerek ve bu şekilde burada artık 3 zincir çekiyorum. Normal kutucuklarıma devam ediyorum. Her bir trabzan tepesine batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir. Hemen önümdeki trabzan tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum ve kutucuklarıma devam ediyorum. Bu şekilde şöyle hemen göstermek istiyorum. Şöyle sıra sonuna kadar, şuraya kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bakın şöyle döndük. Sıranın sonuna geldim. Yine burada 3 tane zincir çekiyorum. Ve burada sayıyorum. 1, 2, 3. zincire battım. Sonuncu ikili trabzanımı yapıyorum şu şekilde. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dönüşlerde hep 6 zincir çekiyoruz. Ve tekrar kutucuklarımı yapıyorum. İlk kutucuğumda 6 zincir, diğerlerinde hep 3 tane olacak. 1, 2, 3. Evet. Şimdi trabzanların tepelerine batarak şu şekilde kutucuklarımı yapıyorum. 3 zincir dönüyorum ve kutucuğumu yapıyorum. Bu şekilde şuraya kadar devam edelim. Şurada yine beraber burayı devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle hemen son bir normal kutucuğum kaldı. 1, 2, 3 ve hemen şuradaki ilk trabzan tepesine battım. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi buralarda bir zincir çekmiştik. Şimdi 2 zincir çekiyorum aralara ve trabzan tepelerine batarak arttırma eksiltme olmadan her bir trabzan tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Aralara 2 zincir çekiyorum. Bu sıradan sonra artık her bir kutucuğa 3'er zincir çekerek kutucuk yapacağız. Sadece bu ilk 2 sıra bu şekilde arkadaşlar. Şurası yuvarlak durması amaçlı yapıyoruz bunu. Diğer bütün sıralar 3 zincir, bir ikili trabzan olarak devam edecek. Gördüğünüz gibi bu sırada, yani ikinci sıramızda bu şekilde
2 zincir ve trabzan tepelerine dikkat ederek batıyoruz ve şuraya gelene kadar devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Evet, aralara 2'şer zincir çekerek buradaki trabzanlarımı bitirdim. Yine büyük kutucuklara geldim. Şöyle de bir göstermek istiyorum. Gayet düzgün duruyor. Hemen buraya geldim. Az önce gösterdiğim gibi buraları çok uzun uzun göstermek istemiyorum. Çünkü git gel hep aynı şekilde olacak artık. 3 tane ikili trabzan, pardon 3 zincir, trabzan tepelerine bir tane ikili trabzan şeklinde şuraya kadar geleceğiz. Daha sonra geri döneceğiz ve burada tekrar şurayı göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın en son 2 zincir çektiğimiz yere gelmek üzereyim. 3 zincirimi çektim. Son kutucuğumu yapıyorum. Ve bakın şuraya geldik. Artık 3 zincir trabzan tepesine batırıyorum. İkili trabzan. 3 zincir trabzan tepesine batırıyorum. İkili trabzan. Artık istediğimiz ebata gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Tüm kutucuklara 3 zincir, trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yaparak, arkadaşlar ben normalde 29 sıra ördüm. Size ölçüler de vereceğim. Mankenin başına takıp göstereceğim. Çünkü bu modelde gerçekten sayılardan daha önemli olan ölçüler. Az önce dediğim gibi ipiniz kalın olur, ince olur. Benim verdiğim sayılar çok minik olur veya çok geniş olabilir. Çünkü kimsenin eli hiç kimseyle uymayabilir. Ben çok gevşek örüyorumdur. Siz çok sıkı sıkı örersiniz ve 29 kutucuk size çok minik gelebilir. O yüzden eğer verdiğim ölçülere denk gelmiyorsa 39 kutucuk yapabilirsiniz. Anlatabiliyorum eminim ki. Dediğim gibi ölçüler çok önemli. Muhakkak bir mezuranız olsun yanınızda eğer örgü örüyorsanız. Çünkü dediğim gibi hani işte 2 ilmek attım, 3 ilmek. Benim 2 ilmeğim sizin 5 ilmeğiniz olabilir. Anlatabiliyorumdur umarım. Evet, böyle artık git gel git gel yöntemiyle ben 19 sıra öreceğim. 19 sıra derken arkadaşlar şöyle ikiye ayırıyorum bunu. Şuradan sayıyorum mesela, bakın 1, 2, 3. sıradayız şu anda. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 19. sırada duracağım. Hemen diğerlerini de göstermek istiyorum şöyle. Bakın. Şöyle, bakın hemen şuradan sayıyorum şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Ben 19 sıradan sonra hemen kenar bant bölümüne geçtim. Çok da güzel oldu. Henüz buhar tutup elimle düzeltmedim. Henüz tam böyle model gözükmüyor. Ama buharımı tuttuktan sonra ve başıma taktıktan sonra eminim ki çok güzel olacak. Şöyle bir hemen mankenim var arkadaşlar. O mankene de hemen sıram bittikten sonra size göstereceğim neresine geliyor. Siz de başınıza taktığınızda nerenize geldiğinde okeydir diye tüm ayrıntılarıyla tek tek anlatmak istiyorum. Ve ben burada aynı şekilde yine üstüne basarak söylüyorum. Tüm her tarafında şöyle git gel git gel yaparak 3 tane zincir, trabzan tepesine bir tane ikili trabzan şeklinde ben 19 sıramı örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben git gel yöntemiyle şöyle hemen göstermek istiyorum. 20 sıra ördüm, 19 sıra dedim ama kameranın karşısında elimi biraz sıktığım için biraz dar oldu. 20 sıra ördüm arkadaşlar. Hemen saymayı şuradan yapıyorum. Bakın ilk sıradan yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4 diye toplamda 20 sıra, şöyle de iç tarafını göstermek istiyorum. 20 sıra ördük. Hemen ipimi burada keseceğim ve bant kısmına geçeceğim. Tabii ki ölçüleri de şimdi hemen sizlerle paylaşacağım. Şöyle zincir çekmişiz. Bir zinciri sökmek istiyorum. Çok uzun olmuş zincir. Burayı iğneyle de saklayabilirsiniz.
daha görünmez olsun isterseniz. Şimdi hemen şöyle üst tarafı burayı olarak kabul ediyorum ve ölçü vermek istiyorum. Şimdi şeyde de göreceksiniz, mankende de, gerçi kendi başıma da takıp göstereceğim. Tüm ayrıntılarıyla göstereceğim. Arkadaşlar şöyle eni 16, 15,5 santim diyebiliriz. Şöyle net görünüyor mu? Hemen şöyle çok açmadım, ütülemedim, ütüsüz hali. Bakın şöyle 15,5 santim arkadaşlar. Boyuna gelecek olursak boyu 38. Bu boyu çok önemli değil. Bunu kendiniz daha kısa, daha uzun yapabilirsiniz. Hemen mankenin başına geçirmek istiyorum. Şöyle bir. Evet, şöyle mankene taktım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın şurası da ütülenince tam oturacaktır. Mankenim biraz alnı açık olduğu için bu şekilde oldu. Daha da örebilirsiniz. Ben şöyle şuraya kalınca bir bant yaptığım için tam denk geliyor. O yüzden sizinki de bu şekildeyse tamamdır. Buradaki çıkıntı buhar yiyince zaten düzelecek. Buraya hiç takılmayın. Birazdan göstereceğim buharlı halini. Hemen isterseniz bant kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şuradan şöyle 2 tane zincir çekerek başlayacağız. Sayılarını nasıl ayarlayacağız? Bakın benim şöyle ortadan ayırma şeklim. Bakın tam şu çizgi benim orta. Şöyle. Hemen böyle şurayı çevireyim. Şöyle şuradan başlayacağız. Bakın şu çizgiden tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hemen şöyle bakın 12. yuvanın hemen tepesine bağlayacağım. Birazdan yeniden sayarız. Şu ipimi hazırlayayım. 12. yuvanın tepesi arkadaşlar. Şöyle tekrar sayacağım. Bakın şu tepeyi tam ayarlayın. Bakın şu çizgiden. Bakın tam şu çizgiden tutuyorum. Şu çizgim benim, sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'nin hemen tepe kısmı, bakın burası, bir kamerayı yaklaştırayım. Hemen burada ipime bir düğüm atıp buraya battım. Bakın düz tarafındayım. Ters tarafı içeride. Ve hemen buraya zincir çekmeye başlıyorum. Yani ben 120 zincir çektiğimde çok uzunmuş gibi geldi. Şimdi 115 zincir çekeceğim. Size uzunluğunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Kaç santime denk geliyor diye. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 115 tane zincir çekip dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda şöyle upuzun bir 115 tane zincir çektim. Hemen burada ipimi kestim. Ve bakın 12. yuvaya zincirimizi eklemiş olduk. Hemen yanını çeviriyorum. Yine buradan şöyle tepeden tutuyorum. Bakın şöyle tepeden tuttum, sayıyorum. İpimi bir düğüm atayım ipime. Hemen bunu ayraçlarla yapabilirsiniz. Böyle benim gibi oyalanmanıza gerek yok. Sayın, tutturun hemen şuraya, oradan devam edin. Böyle benim gibi uğraşmak zorunda kalmazsınız. Şöyle tam tepesindeyiz. Sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hemen şuranın tepesine. Yine buraya da arkadaşlar 115 tane zincir çekeceğim. İp biraz ayrılıyor, evet. Hemen 12.'nin şöyle tepesine battım. Siz yine başınıza takın.
Neresi size uygunsa o şekilde ayarlayabilirsiniz. İlla benim söylediğim yerlere bantları takmanıza gerek yok. Dediğim gibi başınıza geçirin. Tam size neresi uygun geliyorsa oralara zincirlerinizi çekmeye başlayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine 115 tane zincir çekip dönüyorum. Evet arkadaşlar, buraya ben 114 zincir çektim. Şimdi yapacağımız trabzanla 115 olacak. Hemen en son çektiğim zincirden tutuyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığ başını doladım ve hemen tırnağımla tuttuğum zincire batıp ikili trabzanlar yapıyorum. Tek tek zincirlere batarak ikili trabzan yapıyorum bu sırada. Şöyle göstermek istiyorum, bakın. Tam şuradayız. Şuraya gelene kadar zincirlerimizi çekeceğiz. Burayı da aynı şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şu zinciri ikili trabzanlarla tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben zinciri gördüğünüz gibi tamamen ikili trabzanlarla tamamladım. Şimdi bakın, tam zincir sonuna geldim. Hemen şuradan devam ediyorum. Burada bir açıklık olmaması için. Hemen kutucukların içine, bakın burası baş bölüm. Diğer zincirimiz burada. Burayı tamamen alın bölümü, daha doğrusu burası. Burayı ben burada çok kabarıklık olmaması için bu şekilde de alabilirsiniz. İkili trabzan yapabilirsiniz. Ama ben burayı, yani sadece bu sırayı, bakın zincirlere batarak yapacağım. Yani zincirlerin içine batıyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. Bakın zincirin içine battım. Şöyle ikili trabzan. Şu şekilde. Trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Zincirlere batıyorum. Tam zincirlerin tepesine batıyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın şöyle tek tel de alsanız olur. Trabzan tepesine batıyorum. Ve bu şekilde şuraya kadar devam ediyorum. Daha sonra zincirimi de ikili trabzanlarla bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıranın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, bandımın ilk sırasını yapmış oldum. Şurası alın bölgesi. Son trabzanımı da yapıyorum. Zincirimi battım. Ve artık trabzan sırasından sonra arkadaşlar kafes sırası olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, 5 zincir çekelim. Tığın başını doladım. 1, 2, üçüncüye battım. İkili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincirim var. 1, 2, üçüncü trabzan tepesine batıp ikili trabzan. Bu sırayı komple bu şekilde yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Üçüncü trabzan tepesine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir. 1, 2, üçüncü trabzan tepesine ikili trabzan. Eminim ki anlaşıldı. Komple diğer tarafa, diğer uca gelene kadar, şuraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. 2 zincirimi çektim. 1, 2, en son trabzan tepesine battım. 2 trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın, ikinci sıramızı da yaptık. Toplamda 4 sırada bitireceğiz arkadaşlar. Şu an ikinci sıradayım ve üçüncü sıraya geçiyoruz. 4 sıra dedim herhalde. Hemen şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra olacak arkadaşlar. Yanlış söyledim. Kusura bakmayın. Şu anda 3. sıraya geldik. Ve burada bakın, tığın başını doluyorum. 3 zincir çektikten sonra yuvaların içine batıyorum. 2 ilmek kapatıyorum. Gerisi tığımda. Bunu 3 kez yapıyorum. 2 ve 3. Gördüğünüz tüm ilmekleri kapattım.
Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen ikinci yuvaya battım. Yine aynı işlemi yaptım. 1 2 3 4 ilmeği kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve diğer yuvaya batıyorum. Eğer burada bir kasma olursa zinciri bir değil 2 çekebilirsiniz. Zinciri kendinize göre ayarlayın eğer kasma olursa. Benim için yeterli. Bakın hiçbir kasma yok. Ama dediğim gibi eğer kasma olursa ipinizin ayarına göre onu 2 zincire çevirebiliriz. O zaman kasma olmayacaktır. Bakın 4 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bir sıra boyunca yine bu işlemi devam ettireceğim. Ve daha sonra bir sıra üstünde yine kutucuk yapacağız. Onu da birazdan göstereceğim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Yine tüm baştan sona kadar aynı modeli uyguladım. Şimdi yine trabzanlarımı topladım. Burada zincir çekmeden 1, 2, 3. zincire batıyorum. Ve burada ikili trabzan yaptım ve sıramı bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve burada yine kafes sırası yapacağım. Ama bu kafes sıralarını şöyle iki model arasındaki bir zincirlik boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şöyle tekrar deneyeceğim. İpler koton olduğu için hemen ayrılıyor. Evet. Şimdi 2 zincir. Bakın iki model arasındaki tek zincirlik bölüme batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Tek zincirlik bölüme batıyorum. İkili trabzan. Tabii ki ben bu modeli size gösteriyorum. Ben böyle kendimce uyarladığım bir model, bir yerden aldığım bir model değil. İşte bu sırada bu olsun, bu sırada bu olsun diye yaptığım model. İsterseniz sizler değişik modeller deneyebilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Ve ben bu sırayı da bitirip son sıra için burada olacağım. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum. Ve burada yaptığım çektiğim ilk zincirin tepe noktasına battım. İkili trabzan yapıyorum ve şöyle göstermek istiyorum modeli. Bence bu model güzel. Ben çok beğendim ve bu 4. yaptığım başlık herhalde. 4'üne de aynı modeli uyguladım. Ve son sırama geliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Çevirdim. Az önce şu sırada yaptığımızın bir benzerini yapacağız. Bu sefer 2 kez yapacağız. 2 ilmek topladım. Geri kalanı tığında. Bir kere daha yapıyorum. 2 ilmek topluyorum. 3 ilmeği aynı anda kapattıktan sonra 1, 2, 3, 4. Biraz pıtırcıklar büyük olsun istiyorum arkadaşlar. Eğer çok büyük istemezseniz 3 zincir çekebilirsiniz. Bakın burada 3 tane ilmeğim var. Hemen oraya batıyorum. Bir sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen diğer boşluğa 2 ilmek aldım. Gerisi tığımda. Tekrar aynısını yapıyorum. 2 ilmek kapattım. Gerisi tığımda 3 ilmeği aynı anda kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve hemen şu alttaki 3 ilmeğe batıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincirimi çekmeyi unutmuyorum. Ve tekrar göstermek istiyorum. Bakın boşluğa battım. 2 ilmek kapattım. Gerisi tığımda. Tekrar 2 ilmek aldım. Gerisi tığımda 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu bizim son sıramız arkadaşlar. Daha geniş yapmak isterseniz şu yolları izleyerek genişletebilirsiniz. Yani bu sıraya şundan yaparsınız. Tekrar yuva sırası yaparsınız. Daha sonra da son sıra olarak bunu yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Eğer daha minik yapmak isterseniz bu sıraya şu
en son yaptığımız sırayı yaparsınız, daha dar olmuş olur. Burada kendiniz karar verirsiniz. Ben hemen bu bittikten sonra ölçüleri de sizlerle paylaşacağım. 1, 2, 3, 4. Bakın hemen şuradaki 3 ilmeğe battım ve sık iğne ile kapattım. Bir zincirimi unutmuyorum ve bant boyunca sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum ve bandanamı bitiriyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle açıp tekrar göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar aynen bu şekilde pıtırcıklarımı ve trabzanlarımı yapmaya şöyle devam edeceğim. Sıra sonuna kadar ipimi keseceğim. İplerimi saklayacağım ve karşıdan buhar tutup elimle düzelteceğim. Kesinlikle ütüyü değdirmiyoruz. Ütüyü üzerine bırakmıyoruz. Ezilme olmasın diye. Evet arkadaşlar, videonun sonunda da komple tüm ölçüleri tekrar sizlerle paylaşacağım diyorum ve ben bu sırayı bırakıyorum. Hemen unutmadan şuraya da çok güzel şöyle boncuklar, pullar takabilirsiniz. Bu tamamen yine size kalmış. Genelde hep böyle deniz kabuğu falan da takıyorlar buralara. Ben bulamadım. Bulunca alıp ben de eğer örersem, örmeye devam edersem takmayı düşünüyorum. Ben dediğim gibi bu sırayı aynı bu şekilde pıtırcık sırası olarak öreceğim. Buharımı yapacağım ve daha sonra kapanış için burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben gördüğünüz gibi pıtırcık sıramı da bitirdim ve saç aksesuarını, bone de diyorlar zannedersem, bonemi bitirdim ve hemen ölçülerine geçmek istiyorum sizlerle. Hemen şöyle şunun ölçüsünü vereceğim demiştim sizlere. Şöyle arkadaşlar, kuşağının ölçüsü 39, yani 39-40 santim, eğer zincir çekerseniz yeterli olacaktır. Hemen şöyle enini tekrar kuşak olmadan ölçüyorum. 16 santim. Kuşağının ölçüsü şöyle tam olarak 4,5 santim. Ve boyunu ölçecek olursak bunun dediğim gibi tamamen büyüklüğü küçüklüğü size kalmış. Şöyle tekrar ölçüyorum. 39,5 santimde boyu arkadaşlar. Ben buhar tuttum. Elimle düzelttim. Görünüş bu şekilde oldu. Umarım beğenirsiniz. Hemen ipimden de bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, Alize Bella ipini kullandım ve 2,50 milimlik tığ ile ördüm arkadaşlar. Sadece bu iple değil, normal koton iplerle de yapabilirsiniz. Diğer ince koton iplerle, yani istediğiniz tür iplerle rahat rahat örebilirsiniz. Ama dediğim gibi benim kullandığım ip Alize Bella ipi arkadaşlar. Ve diğer ördüklerimi de şöyle tek tek göstermek istiyorum. Hepsi aynı marka ile örüldü ve şöyle göstermek istiyorum. Bunu biraz uzun örmüştüm. Şöyle tabii ki olmaz olmaz beyaz. Beyazı da şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten hepsi ben ördüm diye demiyorum ama gerçekten birbirinden güzel oldu. İçime sine sine şöyle 4 tane ördüm. Biliyorsunuz ki artık Manavgat'ta Toros kadınları kadın pazarında ben artık ürünlerimi tek tek sizlerle bir araya getiriyorum diyebilirim. Bir türlü sözcükler aklıma gelmedi. Arkadaşlar, burada ördüklerimizi ben o pazarda artık sergiliyorum. Eğer sizler de Manavgat'ta yaşıyorsanız, Manavgat'a yolunuz düşerse ya da Manavgat'tan geçiyorsanız pazartesi veya perşembe günleri Toros Kadınlar Pazarına uğrayıp İlla alışveriş yapmanıza gerek yok. Sizlerle tanışmak da benim için büyük bir keyif olacak diyorum. Ve bugünlük de videomun sonuna geldik diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.